Bodrum'a Gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Size tekrardan Sarıgerme'de bir proje tanıtımı yapacağım. Burayı ben daha önce çok inşaat halindeyken, daha yeni başlarken tanıtmıştım. Genel hatlarıyla anlatmaya çalışmıştım. Bayağı da bir ilgi gördü. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bodrum'a net bir alternatif değil tabii ki ama Bodrum'da biliyorsunuz fiyatlar çok yukarıda olduğu için alternatif bölgeler bakıyor herkes. Sarıgerme'de Göce'ye, havaalanına, Dalaman'a yani Türkiye'nin en güzel tatil yörelerinin merkezinde olan bir yer. 11 kilometre sahil var aşağıda. Şimdi ben projeyi size baştan sona kadar detaylarını anlatacağım. Örnek villanın da bahçe peyzajı hariç bitmiş durumda. Size manzaradan çekime başladım. Hepsini gösteriyor olacağım. Öncelikle Kulağa hoş geliyor. Öncelikle projede 26 tane villa var. Bu 26 villanın da iç yapıları birbirinin aynı, metrekareleri de birbirinin aynı. Bir tek havuzların bulunduğu yerler farklı ama onların da metrekareleri birbirinin aynı. Bahçeler 450 metrekare ile 650 metrekare arasında değişiyor. Şimdi ben şöyle yan yana olanları göstereyim. Şu an örnek villadan çekim yapıyorum. Burası da bir aya kadar peyzajıyla beraber de bitecek ama içinde yapılacak bir şey kalmamış. Size bölgeden, konumdan, buradaki imkanlardan bahsetmek için burada yaşayan bir arkadaşım var Tuncay adında. Tuncay'dan rica edeceğim bize bölgenin konumunu, imkanlarını anlatacak. Kendisine şimdiden teşekkür ederim. Nasılsın Tuncay? Sağ olun, merhabalar. Şimdi Tuncay Bey diyorum sana videoda. Evet. Tuncay Bey, şimdi bulunduğumuz bu projeye sen geldin benimle beraber. Sağ ol, teşekkür ederim. Hem Rica görüşmemize ederim. vesile oldu. Buranın konumu hakkında senin fikirlerin neler? Geldin, gördün, ne düşünüyorsun? Bu aşağılarda nereye gidebilirler, ne yapabilirler? Bu Muğla bölgesinde nasıl bir kıymeti var buranın? Yorumlarını almak istiyorum yani. Doğal ol. Burayı beğendirmek zorunda değiliz. Gerçek fikirlerini söyleyebilirsin. Ya şimdi normal şartlarda bana göre, ben de buralarda oturuyorum, alınabilecek en iyi yer. Çünkü neden diyeceksin? Konum o kadar iyi ki. Nasıl iyi Ee, mesela? Ya şimdi burada oturmaya başladınız diyelim. Canınız başka bir yere gitmek istedi. Marmaris'e gitmek istediniz. 1 saat, 1,5 saat arası. En fazla 1,5 saat sürmüyor. Akyaka'ya gitmek istediniz 45 dakika. Havalimanı zaten burada 10 dakika Dalaman'a. Dalaman normalde Göcek koyları biliyorsunuz. Çoğu Dalaman'ındır. Dalaman Göcek koyları. Göcek 15 dakika. Fethiye'ye gitmek istediğiniz yarım saat 40 dakika. Hatta Kaş'a, Antalya'ya gitmek istediğiniz 1,5 saate gidiyorsunuz. Süper. Köyceğiz keza yine burada 15-20 dakika. Yani konum olarak gidebileceğiniz her yere çok yakın. Yani illa buraya gebe kalmak zorunda değilsiniz. Yani daha hareketli bir yere gitmek istediniz, canınız gezmek istedi, farklı yerleri görmek istediniz. Hani bir Antalya'da sallıyorum Alanya'ya gittiniz, Alanya'dan başka bir yere gidemezsiniz. Çok uzak her yer birbirine. Evet. Ama burada Türkiye'nin en iyi koylarının ya da en iyi görebileceğiniz en güzel tatil yörelerinin hepsi en fazla 1 saat uzaklıkta, öyle söyleyeyim. Ben buraya gelirken zaten fotoğraf makinesini elimden düşüremedim ya. Arabamı kullanıyorum. Fotoğraf çekmeye mi geldim? Diyorum ya, yani ben Acayip her size yeri söyleyeyim. Tamam, şimdi mesela Bodrum biraz uzak kalıyor ama Marmaris'ten başlayayım. Marmaris, Akyaka, Köyceğiz, işte Dalyan. Dalyan'ı söylemedim. Dalyan da 20-25 dakika uzaklıkta. İşte Ortaca, Dalaman, yanda Köyceğiz. Datça ne Köyceğiz tarafta söylemiştim. kalıyor burada? Datça uzak kalır. Datça Marmaris'ten doğru gideceksin ama orası tahminimce yine 2,5 saat sürer. Çünkü Anladım. oranın yolları farklı. Gayet güzel. Dediğim Bu gibi- bölgede hazırda peki çok buradan uzaklaşmadan şu aşağıda çok ciddi bir sahil var, büyük oteller var. Tabii Biraz onlardan bahseder misin bize? Nerelere girilir, hemen yüzülür, aşağısı ne yapılır? gördüğünüz Sarıgerme plajı. Demin söylediğin gibi 11 kilometre uzunluğunda. Dalaman'ın sonuna havalimanına kadar uzanıyor. Düşün, şu an mesela kış. Dalganın daha fazla olduğu bir dönem. Gelelim bakalım var mı diyorsun. Buradan anlaşılır zaten. Bakın size kolay bir şekilde denize gireceğiniz yeri bile gösteriyorum. Projeden yer aldığınızda bu kadar çok detay gelip belki görmeye vaktiniz olmuyor. İnanılmaz Yani iyiymiş. kış olmasına rağmen bir tane yosun yok. Çok iyiymiş. Ama dediğim gibi onun haricinde koylara gitmek isterseniz, özel koylara. Burada Aşı Koyu da var çok yakında. Yine keza 1-2 tane daha. Dalyan'a gidebilirsiniz. Orada biliyorsunuz İstuzu plajı var. İstuzu plajı yine tahminimce o 20 dakika sürer sürmez. Göcek koylarını söylemeye gerek yok. Türkiye'nin en iyi koyları, Dalaman Göcek koyları, onlar burada hemen yakında. Denizle ilgili sorun yok. Yani bir tek buraya kalmazsınız. Aracınızla istediğiniz yere, diyorum ya size, yarım saat. Hani uzakları söylemeyeyim. En fazla yarım saat içinde
gidebileceğiniz Türkiye'deki en iyi koylara gidersiniz burada. Ya bu tarz yerlerde bilmiyorum daha önce yaşadınız mı ama yaşayanlar bilir. Zaten hiçbir zaman önünüzdeki yer cennet gibi de olsa her gün aynı yere gitmezsiniz. Tabii sıkılıyorsunuz devamlı, devamlı farklı yerlere gidersiniz. Farklı yerlerde arkadaşlarınız olur. Bodrum'un da öyle bir özelliği var. Çok fazla koy olduğu için herkes devamlı koy değiştirir, yer değiştirir. Arkadaşları farklı yerlerde bir araya gelir. Burası da ona uygun bir yer. Peki burada alışveriş imkanları, 4 mevsim yaşamak konusu ne düşünüyorsun? Ortaca ve Dalaman en yakın yer. Onlar biraz daha ilçe şehirleşmiş. Sarıgerme biraz daha sayfiye yeri ama yakın. Burada herkes zaten 4 mevsim yaşıyor. Ben de İstanbul'dan geldim biliyorsun. 4 mevsim yaşanabiliyor. Ama tabii ki bir İstanbul, Ankara, İzmir hareketliliğini kimse beklemesin. Ben memnunum. Herhangi bir Sarıgerme sıkıntı yok. özelinde 4 mevsime ne diyorsun? Sarıgerme Şu an dediğim Aralık gibi- ayındayız bu arada. Hava bu şekilde yani. Tabii mont giymene gerek yok Evet. ama her zaman bu şekilde olmuyor. Bu sene biraz daha ilginç. Her yerde yaşanır. Burada çünkü artık nasıl söyleyeyim bir AVM kültürüne sahip bir yer değil ama onun haricinde yaşanabilecek yer. Yani burada ne istiyorsanız her şekilde bulabilirsiniz. Migros'u vesairesi, Tabii, Carrefour'u, hepsi var. Sarıgerme'nin içerisinde var. Peki burada restoranlar falan o konuda nasıl? Restoran yazın daha tabii. Şimdi mesela kapalı çok yer var. Yazın buranın nüfusu çok arttığı için hareket de ona göre değişiyor. Kapalı olan yer var ama yine restoranta gitmek istiyorsanız var. Ama dediğim gibi yine buraya gebe kalmanıza gerek yok. 15 dakika uzaklığa gider istediğiniz yerde balık mı yemek istiyorsunuz, kebap mı yemek istiyorsanız, ne istiyorsanız her yerde bulabilirsiniz. Ki burada da yine servis olayı var. Kapınıza kadar getiren firmalar var. Ama sayfiye yeri olmasından kaynaklı yaz ve kış farklılık gösteriyor tabii. Şimdi ben projenin sahibiyle de biraz önce görüştüm. Bu aşağıdaki Sarıgerme plajına normalde aracınızla tahmin ediyorum 5 dakikada falan Tabii, inersiniz. Belki aynen. o kadar bile sürmez. Fakat proje yönetim itibariyle yönetim burada oraya bir servis koyup belki size hem ulaşım noktalarına, normal vesayetlerin olduğu yerlere hem de sahile götürüp getirecek bir sistem kuracak. Tabii bunu burada oturan kişiler belirleyecek. Hani Tabii zaten buraya- kendileri de plajdan yer aldığını söylemişlerdi. Tabii, doğru, onu da unuttum. Teşekkürler hatırlattığın için. Tuncay da benimle beraber dinlerken. Şimdi bu sahil tarafında bu proje kendine iskele alanı kiralıyor. Dolayısıyla kendi iskelenize gidip orada gün ışlanıp denize girebileceksiniz. Bu da çok büyük bir avantaj. Bu tabii aidatlarınıza yansıyacak. Dezavantaj gibi gözüküyor. Ama sezon içerisinde rahat rahat elinizi kolunuzu sallayarak gidebileceğiniz bir yerin olması için değer diye düşünüyorum. Bu aşağıdaki plajı şöyle söyleyeyim. Evet. İstizu plajını birçok kişi bilir. Hemen hemen aynı. İztuzu plajıyla Plajıyla aynı diyorsunuz. kum olarak da görsel olarak da birbirine Şimdi biz yakın. aşağı ineceğiz. Şu sahil tarafından da ben size çekimler yapacağım. Çok daha iyi anlayacaksınız. Oranın güzel yerlerini çekeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Tahmin etmeyeceğiniz kadar çok detay bulacaksınız. Şimdi projenin genel hatlarını ben size ilettim. Bütün villalar deniz manzaralı. Birçoğu da hem bahçeden hem üst kattan deniz manzarası var. Örnek veriyorum, burası da mesela bahçe katından şimdi çekim yapacağız. Çok güzel bir deniz manzarası görüyor. Açık deniz gibi ama önünde şöyle bir vadi olması çok güzel bir avantaj. Yani burasını daha renkli gösteriyor. Direkt full denizi görmekten çok daha iyi. İçeride kara parçaları var. Bunlar hep manzaranın artı yanları diye düşünüyorum. Şu an biz balkonda bulunuyoruz. Burası toplamda 4+1 bir villa. Her katı 90 metrekare, toplamda 180 metrekarelik net kapalı alanı var. Bunun dışındaki alanları da toplarsak balkon ve havuz, veranda alanlarını toplamda 250 metrekarelik bir alana sahip olacak. Gayet geniş, kullanımı güzel ve çok garip, böyle hoşunuza gidecek detaylara sahip. Şimdi şu gördüğünüz mesela ebeveyn yatak odası. Şimdi burada küçük gözüküyor ama ben şimdi arka tarafta giyinme odasını, ebeveyn banyosunu gösterince gerçekten hoşunuza gidecek. Yatak odasına işte burada kullanacağınız şeylere ayrılan alan gayet yeterli aslında. Şimdi ben şöyle geriye dönüp size sabah kalktığınızdaki manzarayı göstermeye çalışıyorum. Yani uyandığınızda baş hizanızdan şöyle bir manzaranız oluyor. Gayet güzel. Benim hoşuma, evin tasarımı özellikle çok hoşuma gitti. Her şey düşünülmüş. Geniş camlar, kapılar konmuş. Burada bile bakın bir tane ufak da olsa bir balkon konmuş. Bu evin çok aydınlık olmasına sebep vermiş. Şimdi burası gayet geniş bir giyinme alanı. Yani tahmin ediyorum dolapların olduğu alanları da sayarsak 8 metrekareye yakın bir giyinme odanız var gördüğünüz gibi.
Böyle devam ettiğimizde, şimdi ışık yok yakamıyorum ama çift evyeli bir ebeveyn banyosu bulunuyor. Evet. Ve gördüğünüz gibi tamamlanmış ve bu şekilde alacaksınız. Yani bu gördüğünüz şeylerin çoğunu size evi teslim ederken teslim edecekler. Mesela burada teslim edilmeyecek şeylerden şunları söyleyebilirim size. Şu apliklerle şu avize teslim edilmeyecek. Örnek villanın tasarımı içerisinde bulunuyor. Üst kattan devam ediyoruz. Merdivenden üst kata çıktığınızda böyle bir koridor alanı bulunuyor. Bunların üzerine ahşap küpeşler eklenecek. Böyle kalmayacak. Bu koridor alanı da bakın ne kadar aydınlık tasarlanmış görüyorsunuz. Bence gayet güzel ve şık. Üst kattaki odalardan bir diğerine geliyoruz. Bu odada ebeveyn banyosu yok. Ebeveyn banyosu olmayan bir oda ama balkonu var. Projenin diğer bölümlerine bakıyor. Hazır bu balkona çıkmışken ben size projenin diğer bir inşaat kısmını da göstereyim. Tabi burada hemen buranın teslim tarihini merak edeceksiniz. Öncelikle bu araçların geçeceği yollar 7 metre uzunluğunda geniş yollara sahip olacak. Evlerin otoparkları hemen kendi bahçelerinde oluyor. Örnek veriyorum, şu an bulunduğumuz villanın otoparkı şurada aşağıda olacak. Gördüğünüz gibi. Yolların kalınlığı 7 metre uzunluğunda olacak. Her villanın da hemen yanında otopark alanları mevcut. Hemen bununki burada mesela gibi gösterebilirim. Bu da diğer villalardan örnekler. Toplamda 26 villa var. Şöyle geniş yollar içerisinde yanlarında boşlukları da yeterince var. Bu bahçeler, peyzajları yapıldıktan sonra şuraya demir korkuluklar geliyor. Onların yanlarında limon selvi ağaçları dikilecek ve aradaki bölüm birbirini görmez hale gelecek. Dediğim gibi villaların hepsi aynı. Teslim tarihleri seneye bu zaman. Yani şu an 2023 yılının 28 Aralık tarihindeyiz. 2024 Aralık'ta bu villalar teslim olmuş olacak. Şu an tam alım dönemi. Gördüğünüz gibi inşaatın kabası birçok alanı bitmiş. İnşaatta çalışmalar devam ediyor. Çok güvenilir, sağlam bir firma. Müteahhitler her zaman burada. Sizlere alım yaptığınızda destek verebilirler. Telefonlarınızı açarlar. Bunlar önemli. Satın aldığınız yeri satın aldıktan sonra arkasında durup projeyi size sağ salim teslim edebilecek güçte bir firma. Burada ödeme kolaylığı var şu anda. Belirli bir kısım peşinat verdikten sonra kalanını vade yapabiliyorsunuz. Şu an buranın fiyatları dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu dolar rakamın üzerinden %50 peşin, kalanına teslime kadar 12 ay vade yapabiliyorsunuz. Bu imkanı değerlendirin. Tabii bu esneyebilir de, yapabilir de, sizin ödeme gücünüze göre, nasıl ödeyeceğinize göre de indirim oranları belirlenecektir. Ama burayı bu aşamadayken almak, istediğiniz villayı seçmek, istediğiniz vadeyi, peşinatı, indirimi konuşmak için çok doğru bir zaman. Şimdi bu odayı da geçtik. Balkonumuzu kapatıyoruz. Buradaki üçüncü odayı gezelim sizle beraber. Buradaki üçüncü odayı sizle beraber geziyoruz. Evet, üçüncü odamız da burası. Bu da balkona açılıyor. 2 tane, bakın her yerine pencere koymuşlar. Çok güzel. Aydınlık. Böyle bir odamız var. Odalar geniş geniş, rahat. İzolasyonu gayet iyi. Dışarıda inşaat çalışmaları var. Birkaç cam açık olduğu halde ben ses alamıyorum. Evde yerden ısıtma var. Split klima kullanılmış. Klimaları veriyorlar. Yerden ısıtmanın tesisatı döşeli. Sadece yerden ısıtmanın sistemini, makinesini sizin almanız gerekiyor. Bu da ortak banyo tuvalet. Yani ebeveyn banyosu olmayan 2 tane odaya hitap eden ortak banyo. Ve bu banyo aynı zamanda, ben daha önce bir projede rastlamadım ama, çamaşır asma balkonuna çıkıyor. Bakın çok ilginç. Çok güzel bir detay bence. Gördüğünüz gibi. Burası bile deniz manzarası. Burada çamaşırlarınızı kurutabilirsiniz. Onun için tasarlanmış gerçekten. Hoş. Evet, şimdi gelin salona geçelim. Bakalım salonu nasıl bulacaksınız. Salonda da mutfağın tasarımı gerçekten iyi. Mutfağın tasarımını seveceksiniz. Benim hoşuma gitti. 3 tane giriş çıkışı var. Gayet orijinal. Şimdi buraya ben normal eve girermiş gibi orijinal kapıdan gireceğim. Öyle tanıtayım size. Şu an tabii inşaat alanındayız. 1-2 ay sonra belki burada tekrar bir çekim daha yapacağım. Onda bu bahçe düzenlemesini daha iyi anlayacaksınız. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Şöyle bir kapımız var.
karşılama alanından içeri girdik. Önce ilkle şunu söyleyebilirim. Şu alan çok geniş ve güzel. Burayı bir takım resimlerle, heykellerle süsleyebilirsiniz. Karşılamanızı güzel hale getirebilirsiniz. Burada sağ taraf salon. Bahçeye açılan kapılarıyla birlikte büyük tavana kadar camları var. Burada da sol tarafta da bir odamız, mutfağımız ve ortak banyo tuvaletimiz var. Burası ortak banyo tuvalet. Güzel dekore edilmiş. Mutfağı sürpriz olarak bırakıyorum. Burası alt kattaki odamız. Alt katta oda olması çok iyi. Çünkü evinde yaşlısı, hastası, belki sakatlı olan bireyler olabilir. Bu villada onlar bu katta konaklayabilirler. Ve hem havuza hem salona, mutfağa, her yere giriş çıkışı kolay. Hemen yanında da banyo tuvalet bulunuyor. Bu arada genişçe bir oda. Küçük bir oda değil. Villanın her tarafında ışıklandırmayı çok iyi yapmışlar. Her köşeye mutlaka bir evin içine ışık alabilecek bir alan koymuşlar. O yüzden inanılmaz aydınlık bir ev. Burası da mutfağımız. Mutfağın bir girişi burada. Yani evden girdiğimizde merdivenin hemen altından, yanından mutfağa girebiliyoruz. Genişçe bir mutfağı var. Bakın tezgah ne kadar geniş. Ve şurada ekstradan bir tezgah alanı bulunuyor. İçerisinde bu Siemens ankastreleri teslim ediyorlar. Gayet güzel. Dolaplarımız kaliteli, hoş. Bakın. Evyemizde Franke marka burada. Güzel malzemeler kullanmışlar gerçekten. Birçok özelliği var. Ve hafif, hoş malzemeler. Mutfakta biliyorsunuz ev hanımları çalışırken genelde kapalı alanlarda çalışıyorlar. Burada gördüğünüz gibi önü açık bir cam mekan kullanılmış. Dışarıyı görüyor, gayet ferah, havadar bir yapısı var. Buraya baktığımızda da yeterli bir dolap var. Siemens marka bulaşık makinesi de içeride bulunuyor. Mutfağı ben gerçekten çok sevdim. Gayet iyi. Evet, salonumuz. Salonumuzda şömine var. Bu arada bütün camlarda sineklik mevcut. Ayrıca panjurlarımız var. Yazlık yerlerde panjur çok kullanılır. Çünkü belki 3 ay, 5 ay, 6 ay gelmediğiniz dönemlerde panjurları çektiğinizde kafanız rahat eder. Biri camları kırıp bir şey olmaz ama burası güvenlikli, 7/24 güvenlikli bir site olacağı için yine de çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Salonu da size bu şekilde sunmuş olayım. Tahmin ediyorum 25-30 metrekare büyüklüğünde güzel bir salonu var. Salonumuzdan dışarı baktığımızda güzel bir deniz manzarası bizi karşılıyor. Tabii yukarıki villaların üst katlarındaki manzara da buradan daha iyi. Buranın bahçe ve üst kat manzarası var. Yani burada gelip, gezip sizin en çok hoşunuza giden tarzı seçmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim villanın dış tarafına. Şimdi bu villada havuz burada. Kimi villada havuz önünde, kimi villada havuz arkasında, kiminde yanında. Arazi neye müsaade ettiyse o şekilde tasarlanmış. Şimdi ben size buradan villayı gösteriyorum. Şimdi villaya baktığımızda aslında düz bir beyaz yapı gibi gözüküyor ama aslında birçok yeri buranın yerel özel taşına ait. Hem ısı yalıtım özelliği var hem hafif bir taş, yani bina yükü de çok az. Şu köşeler, kolonlar aslında doğal taş. Şurası komple doğal taş, burası doğal taş, bu yanları doğal taş. Fakat normal taş villalarda görmeye alıştığınız o renk yok. Onun yerine beyaz bir yapısı var. Bu evin yalıtımı için çok avantajlı bir durum aslında. Bu şu anki örnek villadaki tasarım, belki buradaki renkler, şu beyaz alanlar farklı renklere çevrilebilir. Onu da ilerleyen zamanda göreceğiz. Veyahut da işte sizlerin talepleriyle belki bu tekrardan güncellenecek. Yapı gördünüz mü? Ama nizami, düzgün bir yapısı var. Yani yapılan işçilik mantıklı ve güzel duruyor. Hani ben villanın içerisini gezerken de, çevresini gezdiğimde de düşünceleri ve detaylara dikkat ettiklerini görüyorum. Bakın dışarı priz koymuşlar. Buraya aydınlatma için yerler koymuşlar. Burada aplik koymuşlar. Gece de burası güzel duracaktır. Gayet güzel bir bina işçiliği varmış gibi duruyor. Tabii bunlardan çok daha iyi anlayan müşterilerimiz var. Geldiği zaman onların yorumlarını da dinleyeceğiz. Evet, bu proje hakkında benden fiyat bilgisi isteyeceksiniz tabii ki. Fiyatları
aşağıdaki telefon numaralarına mesaj atarak, WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz. Beni direkt arayabilirsiniz. Bölge hakkında ve proje hakkında detaylı bilgileri ben burada vermeye çalıştım. Benim size videoda anlatmadığım, sizin duymak istediğiniz farklı bilgiler varsa da onları da bana yazabilirsiniz. Kanalımda özellikle Bodrum bölgesinde 200'ün üzerinde video var. Bodrum'la da ilgileniyorsanız eğer kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Daha kolayı tabii ki bana siz nasıl bir yer aradığınızı anlatırsanız ben size uygun olabilecek villaların linklerini iletirim ve onlar üzerinden direkt açıp izleyebilirsiniz. Böylece çok daha efektif hale gelmiş olur. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da abone olmanızı rica ederim. Eğer bu videoda çok fazla bir talep, ilgi ve izlenme olursa bu bölgede farklı projelerin de çekimlerini yapıp sizlere sunmaya gayret ederim. Emin olun bu tip bir yer alma ihtiyacı duyan ve arayışında olan kişilere faydalı olabilecek videolarım var. Bunları izlerseniz, kanalıma abone olursanız erkenden haberdar olursunuz. Yani burayı siz bitme aşamasındayken gelip görseniz, rastlasanız belki de şu anki fiyatlarla ve imkanlarla alamayacaksınız ki %90 öyle olacak. Dolayısıyla bu videolarda aldığınız bilgilerle bu tür yerlere talip olup gelip gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü gelmeden önce birçok detayı zaten görmüş oluyorsunuz. Hoşunuza gitmeyen şeyler varsa hiç gelmezsiniz. Hoşunuza gidiyorsa da sizleri buraya davet ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Umarım herkes hayalini kurduğu eve sahip olur. Bodrum'un dışında bir alternatif size sunarak, bir seçenek sunarak iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Evet, şimdi projeden çıktık. Size sahili çekeceğim. O yüzden bu görüntüleri ekledim. Şöyle güzel bir yoldan gidiyorsunuz sahile doğru. Yani sahile bayılacaksınız ya. Böyle bir kumsal deniz çok az yerde var. Türkiye'nin gerçekten kıymetini bilmiyoruz. Sarıgerme Serçet plajı. Şimdi ben hemen yakında olan tesisin içerisine girdim. Burayı da size göstereyim. Bakın. Birçok hizmet var içerisinde. Bunu da durdurup ekran kaydını izleyebilirsiniz. Şimdi buyurun bu güzel mesire alanını beraber gezelim. Tabii çok da güzel bir güne denk geldik. Güneşin batış zamanındaki ışığı acayip bir renk vermiş her yere. Görüyorsunuz burada oturma yerleri, banklar. Kumsalı görüyorsunuz. Dev gibi bir kumsalı var. Şimdi ileride bir noktadan ineceğiz aşağı doğru. Halkın girebileceği ayrı alanlar oluyor ama dediği gibi burada kendi iskelelerini aldığı için özel bir alan olacaktır burada. Vallahi çoluğu çocuğu buraya saldım mı rahat eder. Voleybol şeyleri var, yürüyüş yerleri var. Kum en ince kumlardan. Bakın kum çok iyi. Bak Bodrum'da şöyle bir yer yok biliyor musun? Gerçekten yok. Bakın normalde bu kumsal buradan başlıyor. Hı. Burası başlangıç yeri, şurası koy galiba değil mi? Orada otel işletmesi var en dipte. Evet. Şu gördüğünüz ta karşıdaki beyaz evler var ya, orası Dalaman Havalimanı'nın Şurası. olduğu yer. Tam Evet. karşıdaki Dalaman Havalimanı orada. Oraya kadar normalde bu sahil devam ediyor. Bu sahil böyle kumsal devam Böyle ediyor. devam ediyor. Harika. Çok geniş. Belki benim gördüğüm en geniş kumsal olabilir burası. Arada işte bir Hilton Oteli'nin yeri var. Onun haricinde ilerisi boş. Oradaki kumsalları pek kullanan yok. Peki buranın denizi nasıl? Kum devam ediyor mu aşağıda? Burası hemen derinleşen bir yer değil. Yürüyorsun. Hı. Kum. Hep kum. Burada kaya yok. Tamamı kum. Yosun falan? Yok. Yosun da yok. Kusursuz yani. Zaten düşün şu an mesela kış. Dalganın daha fazla olduğu bir dönem. Gelelim bakalım var mı diyorsun. Buradan anlaşılır zaten. Bakın size kolay bir şekilde denize gireceğiniz yeri bile gösteriyorum. Projeden yer aldığınızda bu kadar çok detay gelip belki görmeye vaktiniz olmuyor. İnanılmaz Yani iyiymiş. kış olmasına rağmen bir tane yosun yok. Çok iyiymiş. Bu aşağısı National Geographic gibi dediğin yer neresi? Buraya ne kadar uzaklıkta? Sarsala kilometre olarak uzak değil ama şu dağların hemen arkası. Bunun diğer tarafı yani Tam şu o- dağların. Tabii tam arkası. Biraz virajlı olduğu için 25 dakika sürer.
25 dakika. Çok iyiymiş ya. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Zaten Fethiye'de Bizim demin gittiğimiz proje şu üst taraf mı? yok. Ne tarafta kalıyor? Şu an gözükmüyor. Tam şu karşıdaki tepe aslında. Şurada kalıyor. Biz aslında demin en oradan arkadaki. çekim yaptık Aynen. değil mi? Gayet güzel. Burayı da size göstermiş olmam bence çok iyi oldu. Bu Ben daha önce inmemiştim. Tahmin ettiğimden çok iyi çıktı yani. Ben burayı yazın gelirim. diğer arkadaki Hı hı. dağlar gözükmeyebilir belki resimden. Evet. Orası Babadağ. Şu köşede görüyorum. Arkadaki. Evet. Orası Babadağ. Önü Ölüdeniz. Hı hı. Fethiye o bölgede. Çok güzel. Vallahi çekmeye doyamıyorum. Size de iyi seyirler. Videonun ortasına bunu ekledim. Kusura bakmayın. Kapanışı sonra yaptığım için. Burada da yine bir beni takip edin. Yorum yapın, abone olun diye rica ediyorum sizden. Videoyu izlemeye devam edin. Şimdi villanın geri kalanını izliyor olacaksınız. Görüşmek dileğiyle. Harika bir yer. Burası da yine projeye çok yakın. Belediyenin sosyal tesisi. Bakın. O kadar güzel yapmışlar ki. Tasarımı da çok harika. Bence burayı değerlendirin. Seveceksiniz.